Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz ve konumuz yine Arda Güler olacak. Arda Güler, Athletic Bilbao maçı performansı ve maç sonrası yaşananlar, hatta bir yine son dakika niteliğinde haber var. Açıkçası bu da şu videoyu yani siz izlemeden muhtemelen bir buçuk saat önce yeni çıkmış bir haber. En son onu vereceğim çünkü bir haber kronolojisi oluyor. Sırasıyla anlatmak gerekiyor. Önce performansından başlarsak Arda Güler'in tabii ki ortada çok da bir şey yok. 25 topla buluşma, 18 pas, 17'si isabetli, %94 pas isabet oranı, zaten 21 dakika oynadı sadece. Bir orta, iki uzun pas, biri isabetli ve iki top kapmayla yani iki top kapma yaparak maçın en çok top kapan 3. oyuncusu olmuş Real Madrid adına ve 3 tane ikili mücadeleye girmiş 21 dakikada ve bu 3 ikili mücadelenin 3'ünü de kazanmış. Açıkçası diğer bütün istatistikleri oynadığı dakikadan ötürü de 0. Yani yok, o istatistik verileri yok. Açıkçası şimdi Athletic Bilbao maçında yedek kaldı. Bellingham'ın dönüşü, Kamavinga'nın golü, Mbappe etkisi, gerçekten Mbappe başka bir seviyeye çıktı artık. Maçın büyük kısmını o zaten kotardı diyebiliriz. Mbappe yani bütün gollerde bir şekilde imzası oluyor Real Madrid adına. Tam bir kilit oyuncu oldu. Zaman zaman şunu dikkat ettik yani maç içerisinde. Arda Güler oyundayken yapılmayan paslaşmalar, özellikle Bellingham, Camavinga, Vinicius Junior arasında, yani daha çok Vinicius Junior, Mbappe, Bellingham arasında verilmeyen o paslaşma tercihleri Arda Güler oyunda yokken bayağı bir yapıldı. Bunu gördük. Boştaki oyuncu görüldü, pas atıldı. Bunlar Arda oyundayken neden yapılmıyor sorgusu gündeme geldi. Yayıncı kuruluş da çok ilginç yani, her şeyden sonra tak Arda Güler'i gösteriyor, tak Arda Güler'i gösteriyor. Ben şunu anlayamadım. Yayıncı kuruluş yani Arda Güler'siz takım bakın ne güzel mi oynamaya demeye çalışıyor, yoksa tamamen magazinsel, hani Arda yedeğe çıktı, yedek kaldı diye ne tepki verecek onu ekrana yansıta, tamamen rating amaçlı bir şey mi yapıyor? Bunu açıkçası çözümleyemedim ama 3 kere ekrana geldi Arda Güler ve maç içerisinde bunlar yaşandı, fakat ben de artık bir süre Arda Güler'in yedek kalabileceğini düşünenlerdenim. Bu Aralık aylarına geldiğimizde çok daha farklı bir çerçeve çizmiştim ki Temmuz'dan bakınca öyle görünüyordu. Ama Bellingham'ın gelişi bazı şeyleri değiştirdi. Bakın, Jude Bellingham'ın dönüşünün ardından Arda'nın orta sahada daha gerisinde oynaması 20 yaşındaki futbolcunun performansını direkt etkiledi ve düşürdü yazıyor İspanyol gazetelere. Xabi Alonso karşılaşmanın ardından Arda Güler sorusunu yanıtladı. Türk futbol severler İspanyol hocanın vereceği cevapla merakla bekliyordu. Bakalım ne demiş Arda Güler'le ilgili Xabi Alonso. Arda yedek kulübesinde mi? Önümüzde çok maç var. Bugün sadece bu maç için taktiksel bir karardı. Hiçbir şey ifade etmiyor dedi. Ama şunu çok iyi anladık ki basının çok büyük etkisinde kaldı. Belki basın bir şekilde Bellingham'la da ortak çalışıyordur. Belki tamamen hissiyat üzerine ortak çalışıyorlardır. Ki genellikle hissiyat üzerine oluyor. Bir şekilde o basının etkisinde kaldı ve Bellingham'ı o Arda Güler'in pozisyonuna oturttu. Arda Güler'i yedek bıraktı ve çok büyük ihtimalle de bundan sonra Bellingham'la devam edecek gibi görünüyor. Alonso, Bellingham'la uyumlu oynayıp oynamadığı soruldu Arda'nın. Alonso bunun üzerine şöyle bir şey dedi. Arda üst üste maç oynadı. Camavinga bugün ilk 11'de başladı. Çok fazla maçımız var ve her 3 günde bir oynuyoruz. Arda tabii ki Bellingham'la aynı anda uyumlu şekilde oynayabilir. Bu şekilde söyledi. Benim tam Kamavinga'nın da gol attığı dakikalarda attığım bir tweet var. Benim Twitter hesabıma girip de bakabilirsiniz. Kamavinga'nın golüne bütün oyuncular gelip bir yumak oldular. Sevgi koptu. Arda Güler de elbet bir ara gol atacak yani. Belki haftaya, belki sonraki hafta, yani ne zaman atacağım ama atacak. Acaba Arda golü attığında nasıl bir reaksiyon olacak takımda? Bunu ben sorguluyorum artık. İspanyol basınında sport köşe yazarı Alejandro Alcaraz açıkçası bu Girona maçıyla ilgili yazmış.
Demiş ki düzensizlik artıyor, Türk oyuncunun son maçlarda oyundaki etkisini kaybetti. Bellingham'ın varlığına uyum sağlayamıyor. Son maçlarda gösterdiği istikrarsızlık onu takım için vazgeçilebilir kılıyor demiş. Tabii ki bunlar Xabi Alonso'nun açıklamasından önce yazılmıştı. İngiliz oyuncu tek oynadığında oyuna daha fazla çeşitlilik katarken Türk oyuncu forvetlere pas vererek daha iyi performans gösteriyor. Xabi Alonso işaret etti Arda'yı. İkinci yarı onun yedek kulübesine çekti. Girona maçı için dediğim gibi Camavinga Türk oyuncu ilk yarıda kaybettiği topları çaldı diye devam etmiş. Arda'nın fiziksel durumunun iyi seviyede olmadığını söylemiş. Yani şimdi burada Arda'nın da artık bir bence karar ver. Bence yani ayrılık noktasındaki kararlar hani hemen öyle dedin ya bu takımdan ayrılsın falan. Hani o öyle bir karar için çok çok erken. Çok erken. Daha 2 haftadır falan yani. Geçen maç 45'te çıktı. Bu maç yedek kulübesinde başladı. Daha 2 maç sadece. 2 hafta bile değil. Yani hemen bu kararlar bu kadar fevri olmaya gerek yok. Arda'nın çalışmasına odaklanması lazım. Fiziksel gücünü arttırması lazım. Biraz hıza ihtiyacı var ve gerçekten artık o eski özellikle Fenerbahçe'deki dönemindeki gibi yani o çalımlar, özgüven biraz daha sert oynamasına ihtiyaç var. Çünkü Bellingham kötü oynadığında bile fiziksel özelliğini öne koyarak, seri hareketli davranarak, gösterişli görünerek iyi bir görüntü çiziyor. Bu aslında biraz da kötü oynadığında bile Xabi Alonso'nun gözünü boyuyor noktasına geliyor. Belki de Arda Güler'in biraz daha böyle yapmaya ihtiyacı var. Peki şimdi bununla ilgili Xabi Alonso işte bu özel haber Xabi Alonso Arda Güler'le ilgili görüşmüş. Neden görüştüğü yani genelde bu tip haberler böyle fasafiso çıkıyor ama bu sefer bu haber ciddi. Neden? Çünkü basın toplantısı odasında Arda Güler sorularının sorulması ve özellikle sosyal medyadaki şeyler çok hızlı bir şekilde tabii kulaklara gidildiği için Xabi Alonso Arda Güler'le görüşme ihtiyacı hissetmiş bu şeyden sonra, maçtan sonra. Xabi Alonso Arda Güler'i yedek kulübesine bırakarak işleri değiştirmeye karar vermişti. Bu Rayo Vallecano, Elche ve Girona deplasmanlarında berabere kaldıkları için bu Atletik Bilbao maçı da gerçekten kritik bir öneme sahipti artık onlar için. Diyor ki Arda Güler şimdiye kadar takımın kilit oyuncularından biriydi ancak şu anda Bellingham ile anlaşamıyor gibi görünüyor. Belki de bu yüzden Bellingham'ı sahaya sürüp Arda Güler'i yedek bırakmasına karar verildi. Sonuca bakılırsa ikna edici bir galibiyet. Bence bu yani Bilbao da bu arada kötüydü. Maçı izlediniz mi bilmiyorum. Ben 90 dakika izledim. Bilbao da enteresan. Özellikle Nico Williams'ı ben çok şaşırdım. Yani belki de Nico Williams'ı tanıdığımdan beri en kötü oynadığı 2-3 maçından biridir yani. Yıllardan bahsediyorum. Ya bu maç biraz Bilbao'nun kötü performansı ve Mbappe'nin çok büyük işler yapmasıyla da bu skora ulaşıldı. Onu da ekstradan söylemek lazım. Şimdi birçok kişi yalnız analizlerde bulunuyor diyor haberde. Bellingham'ın oynaması ve Arda'nın yedek olması birçok kişi için yanlış analize sebebiyet verebilirdi. Xabi bunu hemen fark etti ve bu tür spekülasyonların önüne geçmek için Bilbao galibiyetinin ardından Arda Güler'le şahsen görüştü. Ona demiş ki Xabi Alonso yakın kaynaklara göre şöyle demiş, seni yedek kulübesine oturtmaya devam edeceğine veya takımın sensiz daha iyi olduğu hakkında konuşulan hiçbir şeye kulak asma. Seni burada sevdiğimizi, sana ihtiyacımız olduğumuzu unutma. Seni her zaman arkandayız, bunu biliyorsun. Bu cümleyi kullanmış Arda Güler'e karşı. Şimdi genelde bu tip şeyler spekülasyondur. Yani bunlar da spekülasyondur ama bu açıkçası daha sağlam bir yerden geliyor bu şeyler, haberler. Alonso tecrübesini konuştu. Xabi Alonso hem oyuncuyu teknik direktör olarak bu gibi durumlarda neler olabileceği konusunda oldukça deneyimli. Arda Güler'in yedek kulübesine çekilmesinin özellikle Real Madrid'in Atletik Bilbao'ya hezimete uğratmasının ardından tartışma konusu olacağının farkında. Bu yüzden fazla psikolojik sorun yaşatmamak için onunla doğrudan görüştü denmiş haberde ve zaten görüşleri aktarmıştık. Bir de Don Balon gazetesinde bir haber yayınlandı. Mbappe'nin gollerine dikkat çektiler. Burada Arda'nın gollere sevinmediği gibi bir şey ima edilmiş ama bunlar maçı yarım izlemişler. Ben Arda'nın gollere sevindiği enstantaneleri gördüm yani. Ekranlara yansıdı o anlarda.
Arda Güler takımın sahadaki en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ancak durum son günlerde değişti. Aslında tüm bunların arkasındaki suçlu Jude Bellingham'dır diyor Don Balon gazetesi. Zira İngiliz oyuncunun geçen yaz geçirdiği omuz ameliyatından dönmesi Arda Güler'i sahalardan uzak tutmuş ve performansında düşüşe neden olmuştur. Türk teknik direktör yanlış yazmışlar. Xabi Alonso yani Real Madrid'in teknik direktörü Türk oyuncuyu İngiliz oyuncunun sahada olmasından rahatsız olmuş olması ve sonunda Alonso'yu uyarması, şu anda çevirerek şey yapıyorum ama çok karışık yazmışlar açıkçası. Özet geçmek gerekirse Arda İngiliz oyuncunun geri dönüşünden rahatsız olmuş. Genç orta saha oyuncusu yedek kulübüsüne çekmeye karar verilmesinden de büyük üzüntü duymuş Arda Güler. Tabii ki bu Don Balon'un haberi de bir tık Xabi Alonso'nun haberinden eski de kalıyor. Türk orta saha oyuncusu Alonso'nun kendisine yaptığı görev değişiklikten dolayı da öfkeli olduğu söyleniyor. Bence çok da bir öfke falan yoktur ortada. Üzüntü olduğu da kesindir bu arada. Ama Don Balon'da da böyle bir haber var. Bunu da aktarmak istedim. Bana birazcık masa başı bir haber gibi geldi Don Balon'un haberi. Ama sonuç olarak durumumuz bundan ibaret Arda Güler'le ilgili. Şimdi önümüzdeki maçlarda Xabi Alonso nasıl bir karar verecek? Ne yapacak Arda Güler? Yani psikolojik olarak ne durumda olduğunu tabii ki şu anda buradan çözümleyemeyiz. Onu çıkacağı ilk maçta çözümleriz ama şunu unutmamak lazım. Girona maçı öncesi Arda Güler'in yaptığı tüm asistler Real Madrid'in resmi sayfasında böyle şey yapılmıştı, birleştirilmiş ve paylaşılmıştı. Çok güzel bir kolaj vardı orada. Onu zaten herkes gördü, her yer haber yaptı. Arda Güler'in performansı bence de psikolojik durumda şu anda hani bir rakip var, güçlü de bir rakip var ve ama takım ona güveniyor. Bu net bir şekilde belli. Bu konuda sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızı da alırım. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.